Doğru akım devresi sorusu çözelim. Sorumuz burada bir devre verilmiş şekildeki devrede PS noktalarının potansiyel farkını istiyor. Bu soruyu çözmek için bilmemiz gerekenler devre elemanları. 2 tane direncimiz var, 2 tane üreticimiz yani pilimiz var, fakat dikkat edelim pillerin de iç direnci var, yani 4 direncimiz oldu. Elemanları nasıl bağlamışlar? Şuradan kesip alsaydım bunu, iki ucundan çekseydim seri bağlamaya benzerdi. Seri bağlamışlar olarak düşünebilirim. Odacık şeklinde de düşünebilirim. Eşdeğer direnci hesaplayacağım. 4 direnci toplamam gerekiyor. Eşdeğer gerilim diye bir şeyi ben uydurdum, biliyorsunuz, söylüyorum. Ancak bu 2 tane pil olduğu için devrede 2 ya da daha çok pil varsa o zaman mutlaka bunların eş değerini, yani devrede dolaşanı bulmamız gerekiyor. Ohm yasası hepinizin bildiği gibi V eşittir I çarpı R. Akımın yönünü bulmanızı öneriyorum. Çünkü size akım yönünde dolanmanızı söyleyeceğim. Daha sonra da voltaj düşüm kuralını öğrenmemiz gerekiyor. Bunlardan zaten söylemiştik eşdeğer direnci bulacağımızı. Hatırlayalım. Bunu dediğim gibi seri halde alırsak burada şuna dikkat edeceğiz. Şunların birer direnç olduğunu düşüneceğiz, şu küçüklerin. Çünkü alışkanlık olarak bunu dirençleri anlatırken söylemedim ya da üreteçleri anlatırken. Ama onların iç direnci olabilir. O zaman onlar tamamen dışarıda birer direnç gibi düşünülebilirler. O zaman R eşdeğer, dirençlerin eşlerini hesaplarken akımın yönüyle ilgili bir sıkıntım yok. 5 ohm artı şuraya geldim 2 ohm artı buraya geldim 1 ohm artı buraya geldim 2 ohm eşittir 10 ohm. Peki voltajı nasıl hesaplayacağım? Bakıyorum 2 tane pil bağlanmış. Fakat birinin eksi ucuyla öbürünün eksi ucu birbirinin yüzüne bakıyor. Şöyle bağlamış yani. Köşe dönmüş gibi göstermesine rağmen bunlara ters bağlanmış diyoruz. Ters bağlanmış üreteçler olduğu zaman biz eşdeğer voltajı, yani devrede dolaşan voltajı çıkararak buluruz büyükten küçüğü. 40 eksi 20'den bu da 20 volttur. Ve ne kabul ederiz? Daima akım onun büyük olanın yönünde dolanır. O zaman devrede dolaşan akımı da bulduk zaten, yönünü. Yani şöyle dolaştıracağız akımımızı. Voltaj düşüm kuralını uygulayacağım. Dirençlerin ne kadar gerilimi düşürdüğünü anlayabilmem için devreden geçen akımı bilmem gerekiyordu. Voltaj düşüm kuralını önce anlatayım. Şöyle bir noktamız var. Benzetelim, bu P noktası olsun. Şuradan bir direnç var. Burada bir üreteç var. Üreticinin bir de iç direnci varmış. Onu biraz küçük yapayım. Bir tane daha direnç var. Bu direnç 2 ohm olsun. Bu iç direnç 1 ohm olsun. Bu da 3 ohm olsun. Akımın yönü de arkadaşlar şöyle olsun. Şimdi ben burası da S noktası olsun. S noktasındaki voltajdan başlayacağım. Akım yönünde dolaşmayı öneriyorum size. Aksi kesinlikle yapılabilir. Aksi yanlış değildir ama bir sürü işaret farkı çıkacak. Orada hata yaparsanız sorunuz gider. O yüzden ben akımla aynı yönde dolaşmanızı öneriyorum. Yani siz de böyle yürüyeceksiniz. Böyle. Açık mıyız? Tamam. Voltaj düşüm kuralını anlayalım. S'deki voltaj yazıyorum. Vs. Dirençler daima gerilimi düşürür. Akımın girdiği yön o yüzden artıdır. Akımın çıktığı yön eksidir. Yani burada varsayalım ki 12 volt gelmişse burada 12 volt olmaz. Yani burada 12 volt geldiyse, buraya bir voltametre takmışlar, ölçmüşler, 12 voltu görmüşlerse buraya geldiklerinde 12 volt göremezler. Devreden geçen akıma göre kesinlikle 12'den daha az görünür. Dolayısıyla o yüzden biz burada akımın yönünde gittiğimiz zaman direncin akıma yakın tarafını artı, çıkışını eksi veririz. O zaman ne olacak? Bu devreden de bir 2 amperlik akım geçtiği senaryosunu yazalım. Şimdi devrenin akımını da 2 amper kabul ettiysem, şimdi buradan voltaj yapmam lazım. Neydi voltaj? V eşittir I çarpı R. Ohm yasası. Demek ki buradan
Eksi alacağım çünkü düşürecek, azaltacak yani. Buradan VS'den ne geldiyse ondan yiyip tüketecek direnç. O zaman ne kadar tüketecek? 2 amper çarpı 3 ohm kadar, yani 6 olacak bunun sonucu. Buraya geliyorum. Aynı kural geçerli. Bu da bir direnç. Kesinlikle buraya diyelim 12 girdi, buradan 10 çıktı diye varsaydıksak bu da onu uyduralım 9,5'a düşürecek. Yani bu da yiyecek. Ne kadar yiyecek? 2 amper çarpı 1 ohm kadar yiyecek. Şimdi üretece geldim. Lütfen dikkat edelim. Üreteçler akım yönünde eğer eksiden giriyorsa, artıdan çıkıyorsa daima artı olacak. Yani sanki çıktıkları yönün işaretini alırsanız hata yapmazsınız da diyebilirim. Şu anda uydurayım bu kuralı. Zaten dirence gelen yönü altı, çıktığı yön eksi, eksi aldım. Çıktığı yön eksi, eksi aldım. Üretece geldim, akımla aynı yönde gidiyorum. Çıktığı yön artı, artı aldım gibi bir kural şu anda oluşturabiliriz ve bize hata yapmaz. Akım yönünde dolaşmanız kaydı ile. Bu değişmez. Buna da bir şey vermemişiz. Buna da 22 volt verelim. 22 volt. Artık voltunu yazmıyorum. Buraya geldim değil mi? Akımın yönünde. Akım önce artıya rastlıyor dirençte. Sonra eksiye azaltıyordu. Çıktığı yer eksi işaretini koyuyorum. 2 amper 2 volt eşittir. Kime geldim? VP'ye. İşte voltaj düşüm kuralı bu. Vs her ne ise bu. Eksi 6 eksi 2 artı 22 eksi 4 eşittir VP yazdık, bulduk. Size önerim akım yönünü kullanın. Akım yönünde dolaşın. Eğer elinizdeki soru akım yönünde dolaşmanızı imkansız kılacak bir başka karmaşıklık içeriyorsa, ki pek rastlamadım, yönü farklı seçmeyin akım yönünden. Yani ben o zaman VP'den başlayayım da VS'ye gideyim derseniz böyle yürüyor olursunuz. Ters olur. O zaman bu işaretleri değişir. O zaman farklı işaretler, ters işaretler almanız gerekir. Yani buradaki eksilerin hepsine artı yapmanız, artıların hepsine eksi yapmanız gerekir. Böyle bir karışıklığa kafanızı yormayın. Zorunlu kalmadıkça akım yönünü takip edin ve size söylediğim kuralı uygulayın. Akım geldiği yönde rastladığı elemandan çıktığı işareti alır derseniz bu şekilde dirençleri ve üreteçleri nasıl işaretleyeceğinizi voltaj düşüm kuralında anlamış olursunuz. Şimdi voltaj düşüm kuralında anladığımıza göre artık voltaj düşüm kuralını uygulayabiliriz. Ancak bu devre bir kapalı devreydi. Burayı kestiğimi hayal ettim, iki ucundan çektim, seriye benziyor dedim ama kapalı devre gibi düşündüğüm için burada benim 2 tane yolum var. Akım yönünü de dikkate almak zorundayım. Akım yönünde dolaşın. Yani S'den P'ye gidebilirim. Akım yönünü takip edeceksem P'den S'ye gidebilirim. Akım yönünü böyle aldığımız için. Bu akım yönüydü. Bu şart mıdır? Söylediğim gibi işaretlerle kafanızı karıştırmaktan korkmuyorsanız, ben orada ters işaretleri de alırım, hiç de derdim yok diyorsanız ters gidin. Ama benim önerim hayatınızı basitleştirmeniz yönünde, akım yönünü yeğleyin. Şimdi böyle olunca demek ki bir S'den P'ye yukarıdan bir yukarı yol ya da P'den S'ye aşağıdan gidebilirim. Bu soruda özel olarak her iki yolda da eşit eleman sayısı var. Bir direnç, bir iç direnç, bir pil. Dolayısıyla burada bir alt yol, üst yol arasında seçim yapmamızda bir sorun yok. İkisini de kullanabiliriz. Ancak bazı sorularda böyle olmayabilir. O zaman mümkün olan en sade yolu seçin tabii. Yani problemi en kısa sürede çözmeniz isteniyor. Ben şimdi bu soruyu size anlatıyorum, dersi de anlatıyorum aslında. Bu kadar uzun soru çözecek lüksünüz yok. Hemen 1 dakikada soru bitecek. Var, kabuller bu yönde. O zaman voltaj düşüm kuralını uygulayacağız. Şimdi voltaj düşümden ne yapacağız? Bulacağız. Bu kuralı uygularken de ben bu soruda bazı güzellikler olduğu için bunu bir üst yoldan bir alt yoldan çözeceğim. Eğer hata yapmazsak zaten her ikisinin de aynı çıkması gerekir. Üst yoldan gideceksem nereden başlayacağım dedim. Akım yolunu takip edeceğim için S'den. O zaman S'deki gerimi bilmediğim için VS.
VS'den geliyorum. Üretici nereden girdim pile? Eksi tarafından girdim. Artıdan çıktım. Bu benim çıktığım tarafın işareti alacaktım. Artı 40 volt. Sonra bunun içinde direnci vardı şurada, değil mi? Onu dirençler daima zaten eksi alınır diye bakıyordum ve zaten direncin artısından girip eksisinden çıktığım için çıktığımın işareti eksi 2 ohm, devreden geçen amper de 2 idi, çarpı 2, bunu da volta çevirdim. Geldim. Aynı kural bu direnç için de geçerli. 5 ohm çarpı 2 volt. Döndüm ve VP'ye geldim. Hemen yapıyoruz. Vs 10, 14, 40'tan 14 çıktı. 26 artı 26 eşittir VP. Benden ne istiyor? VP eksi Vs. Vs'yi bu tarafa alırsam gayet kolay bulurum. VP eksi Vs eşittir 26 volt. Ama soru bitti ama biz bunu bir de alt yoldan çözelim. Çünkü aynı soruyu bulmamız lazım. Fakat alt yoldan gidince güzel bir iki söyleyebileceğim, ders anlatırken değerli olacak nokta var. Alttan gidersem akım yönünü izleyeceğim için P'den S'ye gideceğim. O zaman ne yazıyorum? VP. Burası artı akım yönünde, değil mi? Önce girdiğim yer. Çıktığım yer eksi pilde. Tamam. Ne yapıyorum o zaman? VP geliyorum. Bu yönde girersem artı eksi daima ne oluyor? Çıktığım işaret ediyorum. Eksi 2 çarpı 2. 2'yi buradan görüyorum. Öbür 2 ne? Akım. Onu da bulmuştuk. I eşittir 2 idi. Amper. Şimdi buraya geldim. Bakın burada ne yaptım? Az önce söylediğim kural. Pilin artısından girdim, eksisinden çıktım. Çıktığım yer eksi 20 volt. Ya da pile zaten ters. Normalde şöyle de düşünebilirsiniz bunu. Pilin daima artı kutbundan akmaz mı akım? Ama biz bu pilde ne yapmışız? Artı kutuptan değil de eksiden akıyor gibi yapmışız. Yani burada bir terslik olduğunu zaten anlayıp işareti çevirmeniz gerektiğini de anlayabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Ama benim ilk söylediğim kuralda gayet güzel uyuyor. Yani çıkış işaretini kullanın. Eksi 20 eşittir VS'ye geldim. Ne oldu burası? Yalnız iç direnci unuttuk. Onu da eklememiz gerek, değil mi? Şurada bir de bunun kendi iç direnci var. Genellikle iç dirençleri akımın yönünde çıkışa koyarım ben ama burada beni ilgilendirmiyor. Sadece düşüreceğini biliyorum. VS'ye gelinceye kadar VS'den sonraya koyamam onu. Çünkü bunun içinde o direnç yani. Onun için o da 1 ohm'du. Eksi 1 çarpı 2 eşittir VS. Şimdi bakıyoruz. 4 ve burası da 2 ve 20, 26. VP eksi 26 eşittir Vs. Bizden ne istiyor? VP eksi Vs. VP buraya, bu da buraya. Eksi Vs eşittir 26. Sorumuzun cevabı D. Bulduk yani bunu. Bu kadar arkadaşlar. Aslında gördüğünüz gibi soruyu oldukça hızlı çözmek mümkün. Şimdi zaten hızlı çözümü de anlatacağım. Hızlı çözmemiz gerekiyor. Bize böyle bir lüks tanımıyorlar. Şimdi hızlı çözümü yapıyoruz. Hızlı bir şekilde ben hızlı diyorum ama inanın yine de duramıyorum, konuşuyorum bir sürü bir şey. Benim bütün bu konuştuklarım sizin aklınızdan geçecek. Yani cümle olarak aklınızdan geçmesi gerekiyor. Bunları aklınızın içinden düşünüp hızlı yapacaksınız. Evet, hemen görüyorum. Piller ters bağlanmış. O zaman devrede akan 40-20'den 20 volttur diyorum. Dirençlere bakıyorum. Hemen şuna eş yazayım. Gene alışkanlık olsun. R eşi bulmam lazım. Bütün dirençler toplanır. 5 artı 2 artı 2 artı 1'den 10 diyorum. Devreden geçen akımı bulmam lazım. 20'yi 10'a bölersem 2 amper diyorum. Bakın bunları hemen yaptım. Şunlara bir daha ihtiyacım yok. Yani bunu buldum. Bunu bulur bulmaz hemen işlemlerime devam ediyorum. Gerilim düşüm kuralını kullanacağım. P'den S'ye gideceğim. Akım büyük yönden dolanır. Yani bunu da bildim çünkü bu daha büyük. Tamam, akım yönünde dolanıyorum.
Gerilim düşüm kuralı. Vp eksi 2 çarpı 2 eksi şunun direncini de şurada göreyim. 1 çarpı 2 artıdan giriyorum pile, eksiden çıkıyorum. Çıkış işareti eksi 20 eşittir. Vs burası 26. Vp eksi Vs eksi 26 karşı tarafa 26. Soru bitti arkadaşlar. Kolaylıklar dilerim.